Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü bölümümüzde zamanda geçmişe yolculuk ve bilgi aktarma yöntemlerini inceleyeceğiz. Bir solucan deliği zaman makinesinin teorik yapımıyla başlıyoruz. Kahvelerinizi alın, rahatlayın ve bu heyecan verici konuyu birlikte inceleyelim. Bir solucan deliği zaman makinesinin oluşturulması yoğun teorik spekülasyonların ve bilimsel araştırmaların konusudur. Bu bölümde böyle bir makinenin varsayımsal yapımında yer alan aşamaları ve zorlukları araştıracağız. Yapay bir solucan deliğinin inşası 4 temel aşamayı içerir. Bunlar sırasıyla çarpıştırıcı, içe katlama, genişletici ve ayırıcı evreleridir. Bu aşamaların her biri benzersiz zorluklar ve gereksinimler sunar. Evreni, zaman ve mekanın kil gibi şekillendirilebilir olduğu bir yer olarak hayal edin. İlk olarak yüksek enerjili parçacık çarpışmalarının bu kozmik kili şekillendirdiği çarpıştırıcı aşamasındayız. Bu aşamada yüksek enerjili parçacık çarpışmaları yoluyla kuantum köpük topolojisi oluşturulur. Burada halka şeklindeki bir vakum tüpünde altın ve uranyum çekirdekleri elektromanyetik alan içerisinde ışık hızına yakın hızlarda hızlandırılarak çarpıştırılırlar. Bu çarpışmalar sadece muhteşem ışık gösterilerinden daha fazlasıdır. Onlar kuantum köpük topolojisini meydana getiren kuark-gluon plazmasını oluştururlar ve ödünç alınan kuantum vakum enerjisinin küçük bir kısmını sisteme geri enjekte ederler. İkinci adım kuark-gluon plazmasını yeterli yoğunluğa sıkıştırmaktır. Bu önemli mühendislik ve fizik zorluklarının üstesinden gelmeyi gerektirir. Bu yoğun plazma ortamında kuantum mekaniği ve yerçekimi teorisinin kesiştiği bir yolda kendimizi buluyoruz. Uzay zamanın davranışına ilişkin bu çözüm arayışı sürecinde hem bilimsel hem de felsefi olarak zorlanmaktayız. Örneğin plazmayı sıkıştırmak için manyetik alanların yoğunlaştırılması yeni parçacıklar üretebilir ve potansiyel olarak alanı istikrarsızlaştırabilir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için belki de Higgs alanını içeren yenilikçi çözümler gerekli olabilir. Üçüncü aşamada bir solucan deliğini teorik bir yapıdan daha fazlası olan potansiyel bir geçit haline getirmek için Planck ölçeğinden makroskopik bir boyuta genişletme görevimiz var. Burada negatif enerji ve karşıt yerçekimi kuvvetlerinin kullanımına gereksinim duymaktayız. Muhtemelen Casimir etkisi yoluyla kontrol altına alınan negatif enerji bu karşıt yerçekimine ulaşmanın anahtarıdır. Son aşama ise solucan deliğinin iki ucu arasında sürdürülebilir bir zaman farkı yaratmayı içerir. Bir solucan deliğinin bir ucu ışık hızına yakın hızlarda dönerken diğer ucunun sabit tutulduğunu hayal edin. Bu solucan deliğine küçük haldeyken elektrik yükü verilmesi ve ardından bir ucunun bir parçacık hızlandırıcıda ışığa yakın hızlarda döndürülmesi ve diğer ucunun sabit tutulmasıyla başarılabilir. Bu diferansiyel dönüş iki uç arasında büyüyen bir zaman farklılığına neden olacak ve sonuçta zaman yolculuğuna izin verecektir. Zaman farklılığını yaratmanın alternatif bir yöntemi bir nötron yıldızının çekim alanını kullanılması içerir. Solucan deliğinin bir ucunu bir nötron yıldızının yakınına, bu A ucu olsun ve diğer ucunu Güneş sistemimize, bu da B ucu olsun yerleştirirsek, nötron yıldızının yoğun çekim alanı A ucundaki zamanı B ucuna göre yavaşlatacaktır. Bu yaklaşım genel görelilik tarafından öngörülen uzay zamanın doğal eğriliğiyle yüz yüze getiriyor bizi ve evrenin doğal ve yapay manipülasyonu arasındaki tartışmayı başlatıyor. İki uç arasındaki bu zaman akışı eşitsizliği solucan deliğinden geçiş yönüne bağlı olarak geçmişe veya geleceğe yolculuk için bir yol oluşturacaktır. Solucan deliği zaman makinesinin yapımı teorik fizik alanında sıkı bir şekilde yer almaktadır. Negatif enerji ihtiyacından kuantum köpüğün stabilizasyonu ve manipülasyonuna kadar uzanan zorluklar oldukça büyüktür. Solucan deliği zaman makinesinin teorik temelleri kuantum mekaniği ve genel görelilik çerçevesinde mevcut olsa da böyle bir cihazın pratik olarak mühendislik açısından gerçekleştirilmesinin eğer mümkünse uzak gelecekte olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bir solucan deliğinin başlatılması yüksek enerjili parçacık çarpışmaları yoluyla kuantum köpük topolojisinin üretildiği çarpıştırıcı aşamada başlar. Kuantum alan teorisine dayanan bu aşama temel bir zorluğu temsil ediyor. Mikroskopik uzay zaman çarpıklıklarının yaratılması ve stabilizasyonu. Yalnızca bu çarpıklıkların oluşması değil, aynı zamanda bunların son derece istikrarsız bir kuantum ortamında korunması da dikkate alınmalıdır. Negatif enerji kavramı ve bunun karşıt yerçekimi kuvvetlerinde uygulanması kuantum alan teorisine dayanmaktadır. Görelilik etkileri yoluyla zamanın manipülasyonu, solucan deliğinin bir ucunun dönmesi durumunda önerildiği gibi büyük baba paradoksu ve nedensellik döngüleri gibi zaman yolculuğunun felsefi paradokslarına da yol açabilir. Şimdi kozmik sicimler kullanarak zaman makinesi yapımından bahsedeceğiz.
Bu aşamada Einstein'ın alan denklemleri ve kapalı zaman benzeri eğriler gibi kavramların rehberliğinde bir zaman makinesinin teorik yapısında kozmik sicimlerin rolünü araştırıyoruz. Einstein'ın alan denklemleri uzay zaman geometrisi anlayışımızın temel taşını oluşturur. Bu denklemler kütle enerjisinin, momentumun ve gerilim tensörü değişkenlerinin yerel dağılımını uzay zaman geometrisine bağlar. Belirli bir kütle enerji dağılımı için alan denkleminin çözülmesi ilgili uzay zaman geometrisini belirler. Kapalı zamana benzer eğriler içeren bir uzay zaman geometrisi varsayalım ve böyle bir geometriyi üretmek için gerekli kütle enerji dağılımını hesaplayalım. Eğer bu spesifik kütle enerji dağılımını oluşturabilirsek, teorik olarak bir zaman makinesi inşa edebiliriz. Kozmik sicimler solucan deliklerinden farklı olarak herhangi bir enerji koşulu ihlali sergilemez, negatif kütle içermez ve çöken tekilliklerden veya olay ufuklarından yoksundur. Büyük patlama sırasında oluştuğu düşünülen kozmik sicimler esasen inanılmaz derecede küçük bir yarıçapa, yaklaşık 10⁻28 santim sahip tek boyutlu nesnelerdir. Ancak teorik olarak yaklaşık 10⁻22 gram bölü santimetre olduğu düşünülen muazzam doğrusal kütle enerji yoğunluğuna sahiptirler. Bu sicimler evren boyunca uzanır ve kütle enerjileri nedeniyle önemli çekimsel etkiler uygular. Zaman yolculuğu için gerekli olan kapalı zaman benzeri döngüler yaratmak amacıyla hızlı hareket eden paralel kozmik sicimlerin ya birbirine yakın geçtiği ya da eliptik bir döngüye kapanan karşıt bir çift oluşturduğu senaryolar öngörüyoruz. Bu sicimler arasındaki çekimsel etkileşim uzay zamanı kapalı zamana benzer eğriler oluşturacak kadar çarpıtabilir. Başlangıçta kapalı zamansal döngüler uzaysal sonsuzlukta mevcuttur. Bu kozmik sicimler birbirinin yakınından geçerken bu ilmekler ışık hızını aşan bir hızla içeriye doğru çöker ve sicimlerin etkileşim bölgesine yoğunlaşır. Tüm kapalı zamansal döngüler uzay zamanının sonlu, tamamen bağlantılı bir bölgesi içinde sınırlanmıştır. Kozmik sicimler bir çift halinde takyonik toplam momentuma sahip olup zaman makinesinin yapımına önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu takyonik davranış sicimlerin ışıktan daha hızlı hareket etmesi gerektiğini ileri sürer. Bu da gerekli kapalı zaman benzeri eğrileri oluşturmak için onları hizalamada problemlere neden olur. Kozmik sicimlerin oluşumu hızla soğuyan sıvılardaki kristalleşme sürecine benzer. Kristallerin faz geçişleri nedeniyle oluşması gibi kozmik sicimlerin de erken evrendeki faz değişimlerinden ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu faz geçişleri enerji yoğunluğunun tek boyutlu çizgiler boyunca yoğunlaşarak kozmik sicimler oluşturduğu bölgelerle sonuçlanmıştır. Kozmik sicimler neredeyse proton çapı ölçeğinde inanılmaz derecede incedir. Ancak son derece yoğun ve uzundurlar. Bu da onları önemli bir çekim alanı kaynağı haline getirir. Genel göreliliğe göre düz bir kozmik sicimin çekim potansiyeli nispeten düşüktür ve statik durumda çevredeki maddeye hiçbir çekim kuvveti uygulamaz. Bununla birlikte yer çekimi etkileri sicimin etrafındaki göreceli hareket veya dönme ile belirgin hale gelir. Kozmik bir sicimin titreşimi ışık hızına yakındır ve bu da sicimin bazı kısımlarının izole edilmiş döngüler içinde sıkışıp kalmasına neden olur. Bununla birlikte bu döngüler kararsızdır. Yerçekimsel radyasyon yoluyla bozulur ve uzay zamanda yerçekimsel dalgalar olarak gözlemlenebilecek bozulmalara neden olur. Sonsuza yakın uzunluğa sahip iki kozmik sicim yüksek hızlarda birbirinin yanından geçerse veya bir kozmik sicim bir kara delikle etkileşime girerse kapalı zaman benzeri eğriler oluşabilir. Bu sicimlerin etrafında dolaşan bir gözlemci kendisini zaman ve mekanın herhangi bir noktasında bulabilir. Kozmik sicimlerin oluşumuna ilişkin bir başka teori de sicim teorisiyle bağlantılıdır. Burada kozmik bir sicimin yaratılması bir kozmik zarın şişerek genişlemesinden kaynaklanabilir. Evren genişledikçe temel bir sicim galaksiler arası ölçeklere kadar uzayıp kozmik bir sicime dönüşebilir. Biraz da geçmiş ile iletişim kurmanın ilgi çekici olasılığına değinelim ve böyle bir olgunun gerektirdiği teorik temelleri ve potansiyel paradoksları inceleyelim. Elektromanyetik alanları yöneten Maxwell denklemlerinin iki geçerli çözümü vardır. Geciktirilmiş zaman gecikmeli ve zamanı tersine çevrilmiş çözümler. Geciktirilmiş çözümde bir noktada oluşan elektromanyetik alan daha sonra başka bir noktayı etkiler. Bu suya atılan bir taştan dışarıya doğru yayılan dalga formlarına benzer. Ancak zamanın tersine çevrildiği çözüm daha tartışmalı ve daha az sezgiseldir. Bu, elektromanyetik dalgaların gelecekten geçmişe yayılabileceği anlamına geliyor. Taş ve su benzetmesine göre sanki su taşın düşüşünü önceden tahmin ediyor ve dalgalar çarpma noktasına doğru birleşiyormuş gibi düşünülebilir.
Weyler ve Feynman'ın soğurucu teorisi elektromanyetik dalgaların zamanda geriye doğru gidebileceğini öne sürüyor. Bu teori elektron gibi bir radyasyon kaynağının gelecekte bu enerjiyi alacak bir soğurucu olmadığı sürece enerji yaymayacağını öne sürmektedir. Sonuç olarak gelecekte bulunan soğurucunun hareketi kaynağın geçmişteki davranışını etkileyerek gelecekteki olayların geçmişte olanları etkilediği bir senaryo meydana getirir. Fizikte her iki çözüm de matematiksel olarak geçerli olmasına rağmen tersine nedensellik çözümü klasik elektromanyetizmde genellikle göz ardı edilir. Çünkü bu görelilik çerçevesinde anlaşılan nedensel yapı ile çelişir ve makroskopik dünyada bu fiziksel imkanı destekleyen deneysel kanıt yoktur. Temel fizik yasalarının zaman simetrik doğasına dayanır. Ancak nedenselliğin makroskopik dünyada tersine çevrilebileceğini zorunlu olarak ima etmez. Uzay zamanın gizemleri üzerinde yolculuğumuza devam ederken düşüncelerinizi paylaşmayı ve daha fazla uzay zaman macerası için abone olmayı unutmayın.